Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlere denizde emniyet ile ilgili bilgilerimi aktaracağım. İyi seyirler. Aslına bakarsak denizde emniyetin ilk başlama sebebi 1974 senesinde olan Titanic faciası. Bu Titanic faciasına karşı gemilerde belli başlı önlemler alınıyor. Ve bu önlemlerin alındığı regülasyonu ise SOLAS deniliyor. Yani Sea of the Life at the Sea. Denizde can güvenliği, yani bu şekilde telaffuz edilebilir aslında. Şimdi SOLAS'ın belli başlı kısımları, belli başlı regülasyonları var. İşte belli başlı mevzuatları da var. Yani bu bir, nasıl örnek vereyim size, bir hukuk kitabı gibi düşünün. İşte denizde atıyorum şöyle bir facia, felaket olduğunda neler yapılmalı? Örneğin denize adam düştüğünde neler yapılmalı? Veya yangın çıktığında neler olmalı gibi ve benzeri bir sürü bunun tanımı, kuralı, regülasyonu var. Şimdi belli başlı etmenlere gelelim. Mesela immersion suit dediğimiz thermal protection aid, yani hipotermiye karşı, soğuğa karşı ve aşırı sıcağa karşı koruyucu termal giysiler var. Biz bunları giyip, bunların belli başlı giyim aşamaları var, prosedürleri var. Şimdi bunların hepsini mesela anlatmak istesem 1,5 saatlik video olur. O yüzden kısa bir özet geçeceğim. Hani bu biraz daha genel kültüre dayalı olsun. Ondan sonraki videolarda ben bunu aktarmasını yapacağım. Immersion suitler var. Biz bu immersion suitleri giydiğimizde bizi soğuğa karşı, sıcağa karşı, yani termal bir şekilde koruyor. Öte yandan başka şeyler de var. Mesela filika dediğimiz geminin mataforasında bağlı olur. Şimdi yan tarafa da bunun videosunu da koyacağım. Biz bunları indirip kaldırarak, yani mayna ve vira ederek gemiyi terk işlemleri yapabiliyoruz. Veya can salı var. Bu can salı bir kapsül şeklinde. Bu kapsül denize açıldığında, daha doğrusu denize düştüğünde kapak patlıyor, şişmeye başlıyor ve şiştikten sonra hani şişme bir bot gibi kullanılabiliyor. Aynı zamanda rescue bot var. Kurtarma botu dediğimiz. Bu rescue botlar hızlı, çevik ve güzel, sağlam bir stabiliteye sahip olduğu için arama ve kurtarma çalışmalarında da kullanılabiliyor. Mesela yangın eğitimleri oluyor. Bunlar zaten STCB olarak gemiye çıkacak olan personelde temel olarak işleniyor. Neden? Çünkü denizdeyiz. Hani olası bir durumda, olası bir faciada bu faciayı atlatabilecek olan kişiler de yine mürettebat, kaptan ve diğer kişiler. Batıracak olda bilgisizlikten, dikkatsizlikten, deneyimsizlikten ötürü mahvedecek kişiler de yine gemide bulunan personel, kaptan veya zabit. Şimdi başka bir örnek daha verirsek, neden denizde emniyet önemli ve denizde emniyet bilmeyen insanlar gemiye çıkamıyor? Bunun en temel prosedürlerinden biri, gemide başınıza bir iş geldiğinde yardım isteyene kadar ve o yardım süresi boyunca o sorunu kontrol edip minimum zayiatla atlatabilmek için bunu oradaki gemideki kişilerin nasıl atlatılacağını bilmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Denizdeyiz. Hani bayağı bir uzaklara gittik. Açıldık. Yani 100-150 mil gittik. Tamam mı? Yani 200 küsur kilometrelerde gittik. Denizdeyiz hani. En büyük zaten etmen de o. Zaten bir de denizde olmamız ayrı bir sıkıntı. Hani karada olsak bir alo demeye bile bir ambulans, bir itfaiye gelebilirken denizde öyle bir imkan yok. Arama ve kurtarma veya yardım desteği gelene kadar bu süre zarfında bizim de tabii belli bir şeyler yapmamız lazım. Örneğin denize adam mı düştü? Buna göre etkili, uygulanması gereken geminin manevra koşulları var. Bu manevra koşulları yapılmalı. Yangın çıktığında her ay gemide düzenli olarak yangın eğitimi ve yangın talimleri olur. Bunun briefingleri yapılır. Immersion suit, thermal protection aid. Bu tarz giysiler nasıl giyilir, nasıl kuşanılır, kuşanırken nelere dikkat edilmeli? Bu ve benzeri prosedürler, briefingler her ay gemide düzenli olarak safety officer tarafından veya kaptanla beraber, ikinci kaptanla da beraber bunun eğitimleri olur. Bu eğitimlerde verilir. Çünkü
denizcilikte bakıldığında bütün önlemler, regülasyonlar, bunların aslında tek bir sebebi var. Bir kan dökülmüş, bir şeyler yaşanmış, bir felaketler olmuş. Bunlardan ders çıkarıp acaba biz bunun önüne nasıl bir önlem alıp da yapabiliriz? Bunun üzerine ne yaparsak da ya bu faaliyetin önüne geçeriz. Önüne geçemiyorsak da nasıl bir şekilde çözüm buluruz? Bu çözüm araçları nelerdir? İşte IMO tarafından, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından bunlar düşünülür, tartışılır, konferansları yapılır, testleri olur, işte yapılacak, üretilecek malzemenin gemilere nasıl uyarlayabiliriz, gemilere nasıl ayarlayabiliriz? Tamamen bunlara dayalı bir konudur aslında denizde emniyet. Çünkü emniyet kelimesine baktığımızda direkt bizim can güvenliği. Bakın, mal güvenliği değil, işte alan güvenliği, bölge güvenliği değil, direkt can güvenliği. Çünkü orada bir felaket olduğunda o felaketi yöneten, işte personeli yöneten amir, kaptan, zabit veya kıdemli bir personel diyelim. Orada aslında ister istemez birer tanrıya oynuyor. Şu şekilde tanrıya oynuyor. Yangın mahalli diyelim, bir geminin bir kısmında yangın var. Ve yangına gidecekler. Oradaki gidecek olan personeli siz yanlış kontrol edersiniz. Yani sonu direkt kötü olur. Bir adam kaybetmeye doğru gider. Tabi bunun vebali, vicdan azabı, sorumluluğu da size ait kalıyor. Veya eğitimleri. İşte bu can salı nasıl kullanılır? Filika nasıl manevra edilir, indirilip kaldırılır? Bunların gibi eğitimleri siz mesela yanlış verdiğinizde, örneğin filika indirilip kaldırılacak. Tamam, vinç direkt indiriyor, kaldırıyor. İşte lashingler tutuyor, halatlar tutuyor. Bunun kolu, direği, elektrik bağlantısı tutuyor. Yanlış bir şey yaptınız. Gösterirken orada yanınızdaki adama eğitim verirken yanlış bir hata yaptığınızda oldu ki filika düştü. Ve oradan bir halat koptu, bir personele zarar verdi. Yani bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Hele ki özellikle denizde yani. Çünkü gemi dediğimiz şey aslında evet suda ve denizde hani seyir edebilen bir araç. Bu bir gerçek. Ama bir o kadar da bir ölüm makinesi. İhmal edildiği sürece belli başlı kısımları, atıyorum siz bir yangın tüplerini kontrol etmediniz diyelim. Yangın çıktı. Bu yangın nasıl sönecek? Tamam, su, hortum iyi hoş da yangının da belirli başlı sınıfları var. Her bu yangın sınıflarının da mesela nedir, nasıl çözüm üretilir, nasıl bir şekilde yangına müdahale edilir. Bunların eğitimleri zaten hem SOLAS'ta yazıyor. Ayrıca bu eğitimler alındıktan sonra gemiye çıkacak kişinin gemi adamı cüzdanına, STCV'lerine de işleniyor. Yani bu eğitimi aldı, gemide böyle bir felaket olduğunda buna dair müdahale edebilir. Bu müdahaleye karşı neler yapabilir? Bilir kişi olarak gidiyor. Mesela denizde emniyet aynı zamanda şey de var. Temel ilk yardım. Temel yangın ve ileri düzeyde yangın da var. Çünkü bunların asıl sebebinin de olmasındaki bir diğer etmen, hani tamam temel yangını veriyorsun da ileri düzey ne yangın? Sen bir işin ameleliğini yap ki o iş nasıl yönetilir bilesin diye. Örneğin temel yangını biliyorsunuz. Yangın nasıl söndürülür biliyorsunuz. Peki bir insana yangın nasıl söndürtülür? O esnada köpük nasıl kullanılır? Tüp nasıl kullanılır? Hortum nasıl tutulur? Hortum nasıl açılır, bağlanır? Siz bunun eğitimini iyi bir şekilde personele veremezseniz, emrinizde çalışan kişiye anlatamazsanız, yani işin sonunda bir kaos çıkıyor. Hani kaotik bir düzen oluyor aslında. Çünkü şöyle bir örnek verelim. 5 tane personelimiz olsun. Bu 5 personelden biri yangını söndürecek, ikincisi destek olacak, üçüncüsü hortumlara bakacak, dördüncü yönlendirecek, beşinci de vanayı açıp kapayacak. Bu 5 kişi senkronize ve eş zamanlı bir şekilde görev dağılımını yapamazsa, neyi nasıl yapacağını bilemezse direkt sıkıntı. Çünkü kim hangi zamanda hortumu açacak, kim hangi esnada yangını söndürecek, kim ne zaman vanayı açacak, bu işler bittikten sonra geri nasıl toparlanacak gibi kontrol altına alındıktan sonra, hani kontrol altına alındı, nöbetçi kim olacak? Çünkü yangın sonuçta her an harlayıp tutuşabilir.
gibi. Yani denizde emniyet, kısacası toparlamak gerekirse başlık başlık sayarsak, gemide canımızı koruyabilecek şekilde termal kıyafetler, şişme saldan, işte bizi açık denizde, burada bile yani bir şekilde suyun içine girmeden kapalı bir şekilde koruyabilecek filikaya kadar. Filikadan ziyade yangın olsa bile geminin herhangi bir alanında, o yangına nasıl müdahale edilir, nasıl yangını yönetilir, bu probleme bile, nasıl problem demeyelim de bu kaotik bir olaya diyelim. Ayrıyeten arama kurtarma olsun, rescue bot olsun. İşte diğer STCV'ler, gemiye çıkılacak temel eğitimler bile olsun. Hatta bunun yazılı tüzüğü diyelim, SOLAS. İşte bu tüzüğe göre olan eğitimler, neler yapılır, neyin karşısına hangi malzemeler kullanılır. Bakın gemide her bir malzemenin belli başlı standart bir sertifikası var. Ve bu standart ve sertifikalar karşılanmazsa eğer o malzeme gemiden içeri giremez. SOLAS da bunlar dahi yazıyor. Yani şu an aslında bu videoyu çok daha böyle detaylı anlatabilirim ama başta da dediğim gibi o zaman video 1,5 saat olur, sıkıcı olur. Bunları başlık başlık anlatmak çok daha mantıklı. Kısa bir özet geçelim tekrardan. Denizde başımıza gelebilecek her türlü hani bu saydığım başlıklarda değil, her şey olabilir. Felaketlere karşı nasıl önlem alacağımızı, neler yapacağımızı ve bu önlemler karşısında neler olumlu olur, neler negatif olur, bunlara dair hem bilgi, hem deneyim, hem tecrübe, hem eğitim, bu dördünü bir arada sağlayabilen bir başlıktır aslında denizde emniyet. Ve bir geminin bizi yani denizde evimiz gibi hissettirebilecek, yatağına girdiğinde bir insanın başını huzurla koyup uyuyabilebilmesi için olan aslında çok güzel bir önlemler ve geçmişte yaşanan üzücü faaliyetlerin önüne geçilebilmesi adına olan bir şey. Evet, bugünlük bu video bu kadar. Havaların tekrardan ısınmasıyla beraber yine bir deniz kenarına, bir sahile tekrardan geldik. Güzel bir video oldu, sohbet tarzında oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.